Bryan Cranston, Walter White rolü için doğmuştu. Çünkü bu karakterin ihtiyaç duyduğu her katman, Cranston'ın oyunculuk geçmişinde, fiziksel hazırlığında ve psikolojik yaklaşımında zaten doğal olarak vardı. Cranston yıllarca komedinin içinde büyüdü. Malcolm in the Middle'daki zavallı ama iyi niyetli baba figürü gibi karakterleri oynarken seyirciye bu adamdan kötülük gelmez duygusunu yerleştirdi. Hatta bu rolde nasıl bir performans sergilediğine bakalım. Who wants to make $5? How? I need someone to take the fall. Oh my God. What did you do? I can't tell you. Yes or no, no questions asked. Oh my God! Make it 10. Done. Oh my God! You're a good son. I got him, honey! I got him, don't worry! Where'd you come from, flubber? Hello, Whale. I'm so full of bacon, my body's meant for shaking. And when I start to wiggle, my nipples, they will jiggle. Once again, I have to be embarrassed for the both of us. Yep. Bryan komedi rolüne gerçekten yakışıyor. İşte zaten Breaking Bad'de Walter White'ın ilk bölümde izleyicide yarattığı güven tam olarak buradan besleniyor. Tanıdığımız bir aile babası figürü, güvenilir bir enerji fakat içten içe kaybettiğini fark eden ezik bir yaşam. Ama Vince Gilligan'ın Bryan'da gördüğü şey sadece bu masumiyet değildi. Yönetmen Bryan'ı daha önce X-Files'ta oynadığı tek bir rolden hatırlıyordu. Aslında Bryan Cranston'la oynadığı X-Files'taki Drive bölümünü zaten yazan kişi Vince Gilligan'dı. Yani zaten o dizi vesilesiyle bizzat tanışmışlardı. O bölümde Bryan'ın karakteri hem nefret edilen hem de acınan biriydi. Bryan oynadığı bu bölümde hem kurban rolünde hem de aynı zamanda tehlikeli olabilecek bir karakterin gösterimini, yani buradaki duygusal geçişleri aslında Walter White'ın tüm hikayesinin özüdür. X-Files'taki performansını da göstermek istiyorum. Böylelikle Bryan Cranston'ın duygu geçişlerinde nasıl başarılı olduğunu görebiliriz. What are you doing? What am I doing? What the hell are you doing? I'm composing a sonnet. What does it look like I'm doing? I'm slowing down for a light. Go! Yeah, you sons of bitches sneaking around my woods at night. I seen you. You think I don't know? Hey! No! Zaten bu sahnede Walter karakterinden sanki benzer bir parça görüyor gibiyiz. O yüzden bu performans Bryan'ın Walter karakterini çok iyi yansıtabileceğini gösteren çok iyi bir referans oluyor. Hatta Bryan bir podcast'te X-Files'taki rolünün Walter White karakterinin seçimindeki önemini bakın nasıl anlatıyor. There's a component that actors fail to understand or completely embrace, and that is if you have talent, let's say everybody has the same talent. Right. You have talent, you have perseverance, and you have patience, but there's a component that you absolutely have to have in order to have a successful career as an actor, writer, or director, and that's luck. You cannot have, there has not been a successful career in our business without looking back and going, oh, that was a lucky break and that was a lucky break. I had two. You're right. points. If you hadn't gotten that small part on X-Files, he would have been screwed. I wrote a movie for my wife, a little romantic drama for a birthday present. And then and she's read it and goes, oh, this is fantastic. When are we going to do it? And I thought, oh, shit. I thought if I could just write this. Right. You know. So then it was put away for years. And then I thought, okay, I'm just going to go do this. So I raised some money, got some friends who put in money. How much money do you need to raise to make a decent movie? But well, back then, we shot it on 35 millimeter film. Now I would do it digitally. Right. But I had 300,000. Okay. So we went out, and I kept delaying it because I'd get an actor, I'd lose an actor, and we kept delaying it. Finally, I said, we just got to go. Left L.A. for 3 weeks, shot the movie, came back. I was in editing for 3 days, and my agent calls me and says, we have an audition for you. I don't know if you want to get it. I need it. I'm broke. Right. Okay, it's for X-Files. Right. I happened to look the part. I had a big nasty mustache and, sideburns down to my lobes, and I thought, oh, okay, I could do this. And that was the episode that Vince wrote in that episode of X-Files. And so he what my remembered father me says from that is role. true. No matter what role it is, big or small, you got to give it your best because you never know what's going to come out of that thing. You blew away Vince Gilligan when you did the X-Files. I actually blew him.
You played it. That's fine. So I thought so. that's what I he read. remembered. İşte Brian'ın X-Files'la oynaması onun dönüm noktası oluyor ve zaten Vince onun bu performansından etkileniyor. Vince Gilligan'ın röportajlarında sık sık vurguladığı düşünce şudur: seyirci, Walter White'la önce empati kurmalı, onu anlamalı, hatta ona acımalıdır. Ancak bu bağ kurulduktan sonra Walter'ın dönüşümü gerçekten rahatsız edici ve korkutucu bir boyuta geliyor. İşte zaten Breaking Bad'in anlatım gücü de tam olarak bu geçişten besleniyor. Hatta bu geçişin nasıl olduğuna biraz bakalım. Is there something wrong with your table? Okay. Ionic bonds. Hey, Mr. White. Make those tires shine, huh? Oh my god. You would not believe who's cleaning Chad's car. You understood what I've just said to you. Yes. I need you It's over. We're safe. What happened? I won. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Fakat Brian'ın o rol için doğmuş olmasının asıl nedeni karakteri sadece oynamıyordu. Bizzat kendisiyle şekilleniyordu. Senaristler Walter White için kapsamlı karakter dosyaları ve anlatı planları oluşturdu. Ama Brian bununla yetinmedi. Kendi karakter dosyasını oluşturdu. Walter'ın hayatındaki bastırılmış hayal kırıklıkları, mağduriyet hissi, değersizlik hissi, bastırılmış bir zeka ve gizli arzular gibi içsel çelişkileri Brian çok katmanlı şekilde yansıttı ve Walter'ın haklılık duygusuyla korkutucu hale gelişini hem duygusal hem de bedensel olarak aktardı. Karakterin kanser hastalığını sadece bir hastalık değil, ölmeden önce var olma şansı olarak ele aldı. Bu yüzden Walter, suç işlerken kendini masum değil, haklı hissetti. Kötülüğü inkar ederek değil, gerekçelendirerek yaptı. Cranston, bu psikolojiyi yalnızca repliklerle değil, bedeniyle de inşa etti. Hatırlarsanız ilk bölümlerde, karakterde düşük omuzlar, sessiz bir ses tonu, kısa adımlarla yürüyen, özgüvensiz bir adam vardı. Fakat Heisenberg döneminde omuzlar yükselmişti, adımlar uzamıştı, cümleler kısa ve daha netti. Ses tonu ise otorite figürü olduğunu gösteriyordu. Tüm bu değişimi ise Brian sadece bir oyunculuk olarak göstermedi. Bir kimliğin gerçeğe dönüşme sürecini bize gösterdi. Bu yüzden Walter White senaryoda yazıldı ama Heisenberg'ü Bryan Cranston yarattı. Başka biri aynı replikleri okusaydı hikaye yine anlatılırdı. Ama o tehlike, o haklılık duygusu, o karizma doğmazdı. Brian kötü adam taklidi yapmadı. Haklı olduğuna inanan tehlikeli bir adamın mantığını savundu. Heisenberg, Bryan Cranston'ın oyunculuk sezgisiyle ete kemiğe büründü. İşte bu yüzden Brian, Walter White rolü için doğmuştu.